Size cezaevi hatıralarımdan bahsedeceğim. Bilimsel makale yazabiliyorum ama e, kitap yazdım. Nasıl kitap yazdım? Cezaevinde kaldığım süre içerisinde yazmam gerektiğine karar verdim. Yaşadıklarımın kayıt altına alınması gerektiğini düşündüm. O yüzden yazdım. Bence herkes yazabilir. Herkes yazmalı. Özellikle başından benim yaşadığım gibi olaylar geçmiş olanlar, KYK'lılar mutlaka, o KYK sürecini yaşayanlar, bu zulme maruz olanlar mutlaka hatıralarını bir şekilde yazmalıdır. Herkes yazabilir, siz de yazabilirsiniz. Ben yazdığıma göre siz de yazabilirsiniz. 2 Eylül 2016'da tutuklandım ve 14 ay 1 hafta tutuklu kaldım. Bu süre içerisinde bir günlük gibi yazdıklarım var. Yaklaşık 100 kaç sayfa olmuş? 188 sayfa olmuş. Bütün evren bir değişim içerisinde. Ben de değişim geçirdiğimi fark ediyorum. Yaşadığımız olaylar da bizi değiştiriyor. Kendimiz de değişime açık olmalıyız ve değişmek için bir çaba içerisinde olmalıyız. Yıl 2006. Suudi Arabistan'a Sağlık Bakanlığı'ndan bir iş teklifi aldım. Suudi Arabistan'a gittim. Ailece gittik. Orada güzel günler geçirdik. 4 sene kadar Riyad'da çalıştım. Suudi Sağlık Bakanlığı'nda bir aile hekimliği eğitimiyle ilgili bir projede çalıştım. O sırada Bise adında bir kedimiz vardı orada. Yıl 2015, Şifa Üniversitesi'nde işe başladım bu sefer. İzmir Çiğli'ye taşındık. Hayalimizde bir bahçeli evimiz olsun. Küçük ama hayalimizdeki bu bahçeli evi alabildik. Ve 10 metrekare kadar da bir bahçemiz vardı. Bahçemiz, İzmirliler kedileri seviyor malumunuz. Bahçemiz kedilere mesken olmuştu. Bazen 5, bazen 15 bizi benimsemiş. Hani onları sevdiğimizi, onlara zarar vermediğimizi bildiği için bizi benimsemiş. Orada bahçemizde duran, gelen giden, ara sıra bizden yiyecek isteyen kedimiz oldu bu sefer. Bizim demeyiz, demek doğru değil zaten. Bahçemizde yaşayan kediler vardı. Bizse henüz gözleri açılmamış yaralı bir yavruydu. Bir şekilde yaralanmış. Bir isim üzerine bastığı doğumdan sonra nasıl oldu bilmiyorum. Medineli Mehmet hocam vardı. Mehmet Bey onu bize emanet etti. Önce kedimizi damlalıkla besledik. Sonra enjektörle. Damlalıkla damla damla süt yedirdi hanım ve çocuklar ona. Onlar baktı daha çok. Sonra enjektörle besledik. Veterinere götürdük. Tedavisine elimizden geldiği kadar yaptırmaya çalıştık tedavisini. Sonunda iyileşti. Büyüdü. Evimizin neşesi oldu. Çok tatlı, akıllı bir kedi oldu. Biz de onu çok seviyorduk. Artık 6 aylık olduğunda hiç evden çıkmamış olduğunu fark ettik. Çünkü Arabistan çok sıcak bir yer. Yani dışarı çıkmak kimse istemiyor. Biz çıkınca hemen arabaya binip klimayı çalıştırıyorduk. Dolayısıyla kedimizin de dışarı çıkmak isteyebileceği demek ki aklımıza mı hiç gelmedi? Ya da o mu hiç istemedi? Ya da dışarı çıkmak nasıl icap etti onu da hatırlamıyorum ama bir şekilde ya o istedi ya da biz hadi bir dışarı çıkaralım bu kediyi dedik. Dışarı çıktık. Dışarıya çıkardığımda ben çıkardım. Çocuklar evdeydi. Kapının önüne çıkardığımda yere yapıştı ve kımıldayamadı. Çünkü o kadar parlak bir güneş ışığı ve üstelik çok değişik açık bir ortam. Bu onu çok tedirgin etti, korktu, sinirlendi, hırçınlaştı. Ondan sonra aldım hemen eve geri götürdüm. Evde artık tekrar sakinleşti, kendine geldi. Daha sonra küçük denemeler bu şekilde yaptık. Endişe edeceğini fark ederek ve en sonunda dışarıya alıştı. Ama zor oldu dışarıya alışması. Dönerken de Yahya Bey vardı. Yahya Bey'in bahçesine bırakıp Türkiye'ye döndük. Onun büyük bir villası vardı, bahçeli bir evi vardı. Şimdi ben niye kedilerden bahsettim? Evde beslediğimiz kediden bahsettim. Çünkü belki sizin de evcil hayvanlarınız olabilir diye düşündüm. Mesela köpeğiniz, balığınız, kaplumbağanız, muhabbet kuşunuz, papağanınız, kanaryanız, serçeniz. Bazıları serçe de besliyor Allah. Evde kafeste besliyorlar yani. Eğer böyle bir şey varsa onlara bırakmalısınız. Yani bunu söylemek için bu girişi yaptım. Derhal onları uygun ortamlarına salmak lazım yani. Tabii ki bizim Bise gibi 6 ay evde yaşamışsa dışarıya adapte olamıyor.
Ya da işte muhabbet kuşları sürekli doğduğundan beri kafeste yaşamışsa artık salıverseniz doğada yaşayamayacak belki ama onları doğal ortamlarına mümkünse eğer bırakmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir kuş ormanda, bir balık nehirde yaşar. Kavanozda yaşamaz yani. Hayvanları hapsetmeyin. Ömrünü kafeste geçiren bir hayvanın neler hissettiğini anlamak için ben hapis yattım. Yine de anlamış olmayabilirim. Çünkü ben 14 ay hapis yattım. Bunu sizin anlamanız için sizin de hapis yatmanız gerekmiyor. Ben size söylüyorum, çok korkunç bir şey, çok kötü bir şey. Onun için hayvanları hapsetmeyin. Evet, günde bir kez bahçeye çıkarıyorlar insanları, köpeklerini. Gezdiriyorlar. 5 dakika gezdirip hemen geri getiriyorlar. Yani bunu anlamak için Haç tipi cezaevinde orada bizi bir saatten fazla çıkarıyorlardı bahçeye. Daha fazla gezebiliyorduk yani. Onu yaşamanız gerekmiyor. Ya da akvaryumdaki balığı anlamak için E tipi cezaevinde kalmanız gerekmiyor diyebiliriz. Kafesteki bir kuş ömür boyu aynı besinle besleniyor. Aynı tip besinlerle. Kendi tercihi yok yani. Siz ne verirseniz cezaevinde de bize ne verirseler onu yiyorduk yani. Belki cezaevinde daha özgürdük çünkü paramız varsa marketten de alışveriş yapmamıza müsaade ediliyordu. Bir de ömrünü yani 40 çarpı 40 santim böyle bir küçük kafeste geçiren yumurta tavukları var yani. Onun için ben artık hani öyle o şekilde yumurta almıyorum. E, tabii ki onlar ucuz yumurta. Çok bu kadar insana nasıl yumurta yetiştireceğiz diye sorabilirsiniz. Yani organik yumurtaya paramız yetmiyor diyebilirsiniz. Az yiyebiliriz yani. Ama o şekilde yaşayan bir hayvanı bu şekilde yaşatmaya, yaşamasını teşvik etmeye, sebep olmaya hakkımız yok. Evet. İşte gün ışığı görmeden yine bir duvara bağlı şekilde yaşayan ve kesime gönderilen hayvanlar, inekler, boğalar var. Onları da hiç hayal bile edemiyorum. Onlar nasıl bir psikoloji içindedir. Romanya'da 20 yıl kafeste, daha doğrusu hayvanat bahçesinde yaşamış bir ayının videosunu gördüm. Ayıyı doğaya bırakmışlar 20 yıl sonra. Hayvan öyle olduğu yerde dönüyor yani. Biliyorsunuz hayvanat bahçesine gittiyseniz, biz hayvanat bahçesine de gitmemeye karar verdik, artık gitmiyoruz. Eğer gittiyseniz görmüşsünüzdür, orada ayılar böyle 3 adım ileri 5 adım geri gidebilecekleri bir alan var yani. Korkunç. Korkunç bir şey yani. Ben 10 adım gidebiliyordum. Benim adımlarla 10 adımdı cezaevinin volta atma yeri, yürüyüş alanı. 10 adım gidiyorsunuz, 10 adım geri gidiyorsunuz o şekilde. Evet. Hayvanları hapsetmeyin. İnsanları hiç hapsetmeyin de. Hayvanları da asla.